Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde evrensel enerji kartı planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak dedi. Bu haftaki enerjilerde çoğunlukla aklınızdaki kişinin hep bir plan içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Genel enerji konuşamıyorum. Bu hafta hep böyle doğru adımlar atmalıyım, emin adımlar atmalıyım, doğru hareket etmeliyim, planlı olmalıyım dedi bir durum içerisinde. Daha çok böyle zihin çalıştırdığı ve doğru olanı, mantıklı olanı yapmalıyım enerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Kurban mağdur kartı, ilkbahar ve dönüşüm kartı geldi. Şimdi burada çok net olarak aslında dönüşüm kartı kendini attı. Burada çok net olarak aslında aklınızdaki kişinin artık bu zamana kadar hep böyle kendini kurban gibi hissettiyse, işte hep benim başıma böyle şeyler geliyor, ben şanssızım, şöyle böyle gibi bir bakış açısı varsa, artık burada bu alanı yıkmak için, bu durumu yıkmak için, yeni başlangıçlar yapabilmek için kendini toparlamaya, enerjisini değiştirmeye, daha mantıklı çalışmaya daha mantıklı düşünüp çabalamaya başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu, bu niyette olduğunu söyleyebiliriz. Cümleyi tam kuramadım. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi burada ciddi bir dönüşümün içerisinde aslında aklınızdaki kişi yeniden bir başlama isteği var. Yeniden oluşturma isteği ve bunu yaparken kendi çıkarlarını da koruma isteği içerisinde. Ama şu tarafını biliyor. O mağdur, ben mağdurum dediği, o kurban olduğunu düşündüğü, o enerjinin de olduğunu biliyor. Onu bir şekilde böyle ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan da yavaş yavaş böyle alttan da bu durum onu yokluyor diyebiliriz. Ama bu konunun farkında. Yani bu enerjide olduğunun farkında. Yeni başlangıçlara etkisinin olduğunun farkında. Bunun için de daha böyle planlı hareket etmek istediği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Beslemek kartı, denge, kavşak, ayrılık ve zarar kartı geldi. Şimdi çok net bir şekilde ciddi kararlar alması gerektiğinin farkında, seçimler yapması gerektiğinin farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Bu yüzden doğru kararlar vermesi gerektiğini, çok mantıklı davranması gerektiğinin de farkında olan bir durumun içerisinde. Burada daha çok böyle bana ne iyi gelir dediği, beni ne besler, bana ne hizmet eder dediği bir bakış açısı içerisinde. Bu kişi normalde çok böyle dengeli biri olmayabilir. Yine baktığımda aslında enerjide birazcık şey var. Ne kadar dengeye gelme isteği olsa da birazcık ben diliyle konuşan bir enerjisi var. Yani işte burada çıkarlarını geride bırakmak istemiyor. Atacağı adımlar onun çıkarlarına hizmet etmeli. Evet, bir ilişki ise bu ilişkide herkes mutlu olmalı ama ben daha çok mutlu olmalıyım dediği bir bakış açısı var. Yani ne kadar dengeye gelmeye çalışıyorum dese de buradaki o denge bizim düşündüğümüz gibi bir denge olmayabilir. En azından bazıları için diyebiliriz. Yaşanan ayrılıkla ilgili ya da aradaki bu soğuk enerjilerle ilgili ciddi bir sıkıntı içerisinde aslında. Bu onu mutlu etmiyor. Yani bazıları işte ayrıldık, bitti, o hayatına bakıyor gibi düşünüyor olabilir ama böyle değil. Yani onun içinde o ayrılık durumu ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Zarar kartıyla beraber aslında burada şunu söyleyebilirim. Kartların resmediliş şekline baktığımızda da kendini aslında içsel olarak, yani bu bilinçaltı durumu olarak diyeyim, yok görüyor. Yani silik görüyor. Bu, özellikle yani şöyle aktarayım. Diyorsanız ki yo, benim işte aklımdaki kişi kendini çok beğenen, kendine güvenen, her girdiği ortamda dikkat çeken biri diyorsanız özellikle burası onun için daha da geçerli. Çünkü burada ne kadar dışta gösterdiği farklı olsa da içte tatmin olmayan, mutlu olmayan, kendini değerli görmeyen, böyle silik, karanlıkta gören bir enerjisi var. Ve aslında
Baktığımızda burada kadın erkek şeyi önemli değil, cinsiyet önemli değil. Kendi durumunuza göre alın ama şöyle söyleyeyim, erkeğin bakışlar kadının olduğu tarafa doğru. Yani sen ne yapıyorsun, sen nasılsın, sen orada mısın dediği ve aslında sizinle ilgili belki işte size çok ya da kişiliğinize çok böyle kötü şeyler söyledi, sizi böyle aşağılamaya çalıştı. Yani sıkıntılı bir durum bu tarz konularla ilgili çıktı. Ama burada öyle bir bakış var ki aslında öyle olmadığını, sizin bu hayatta ben varım diyebilen bir enerjide olduğunuzu ve şey gibi işte o narsistlerin kurbanları olur ya, yani narsist demiyorum yanlış anlamayın buraya. Ama yani onlar kurbanlarını böyle, onların kurbanları daha doğrusu böyle yıldızdır. Çok değerlidir. İşte çok güzeldir, çok yakışıklıdır. Çok güzel yerlere gelmiş ve toplumsal olarak ya da dışarıdaki insanların dikkatini çeken, saygısını alan kişilerdir. Ama o kişilerin de tabii içinde kendi değersizlik duyguları vardır. Ama narsist ne yapar? Alır o yıldızı, o çok kıymetli olanı, kendi değersizlik duygusundan dolayı onu da yerle bir etmeye çalışır. Onu da yani sen böyle olmamalısın, ben böyle değilim, sen de böyle olmamalısın haline getirmeye çalışır. Burada öyle bir durum var. Yani bir hayranlık var. Öyle söyleyeyim. Umarım burayı anlatabildim. Yani bazen böyle bazı şeyler geliyor. Söyleyeceğim. Gelen şeyleri söylemek zorundayım. Çünkü burada herhangi bir konuyla ilgili bir şey geliyorsa genel enerjisi bu şekilde bu arada. Diğer kartlara geçeceğim. Burada bir şey söylemem gerekiyorsa emin olun. Belki sizin için bazı arkadaşlar diyecek ki yo bana hiçbir şey ifade etmiyor anlattığın bu konularla ilgili farklı söylediğin şeyler. Ama emin olun burada bir kişi iki kişi hiç fark etmiyor. Duyması gerektiği için bir de konuşabilsem. Duyması gerektiği için bu bilgiler geliyor. Bir kişide bile farkındalık uyandırabilirsem benim için o kadar kıymetli ki. Bu kanalımın amacı bu. O yüzden bir kişinin bile kendiyle ilgili, iç dünyasıyla ilgili bir şeyi fark etmiş olması çok çok değerli. O yüzden gelen bilgiyi aktarıyorum. Çünkü bazen arkadaşlar yani çok işte ayrıntıya giriyorsun, yok çok şunu söylüyorsun, bunu söylüyorsun, açılımdan kopuyoruz diyorlar. Yani hak veriyorum, haklı olabilirsiniz ama öyle olması gerekiyor. Sizin de aslında belki de duyduğunuz bazı şeyler hoşunuza, bilinçaltınızda hoşunuza gitmediği için böyle bir tepki de veriyor olabilirsiniz. Böyle bakmanızda da fayda olabilir açıkçası. Yani orada duyduğunuz şey ne gerek vardı şimdi, ne anlatıyor diyen arkadaşlarım belki de bilinçaltınızda dokunduğu bir yer vardır ve o yüzden böyle bir düşünce sizde oluşuyor olabilir. Dedim ve hemen devam ediyorum. Şimdi güncel enerjileri bu şekildeydi. Ayrıntılı olarak bakarsak bugün hayatında neler yaşayabilir dediğimizde keder ve elem kartı geldi zaten. Ciddi bir sıkıntılı süreçte aslında ne kadar dıştan baktığınızda çok iyi bile görünüyor olsa barışma isteği var çok net. Kavuşmak kartı da geldi. Kupasıyla beraber güzel bir adım atma isteği. Beklenmedik anda bir eyleme geçme. İşte duyguları anlatma, yeniden başlama, aradaki o negatifliği ortadan kaldırma isteğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Buraya bir kart alacağım sadece ama. Evet. Kılıç dörtlüsü. Neden? Çünkü burada öyle bir enerji var ki keder elem kartıyla beraber şu an doğru olmadığını düşünüyor. Yani şu an e, daha çok kendini dinleme, kendini çekme ve bazı şeyleri düzeltme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. İyileşme gibi de düşünülebilir. Ne kadar böyle istese de bunu şu an yapamam dediği bir aslında durumun içerisinde. Ama şöyle de bir şey söyleyebilirim. Sevgiden dışlanılmış, terk edilmiş lik duygusu da çok fazla var. Şu an enerjisinde aklınızdaki kişide. Neden böyle dediğimizde tılsım ikilisi, duyguları gizleme, sükunet ve sessizlik. Yakın geçmişte genel manada çok böyle sessiz, ketum bir enerjide kalmış olabilir. Duygularını göstermeyen, duygularını anlatmayan bir yapıda olmuş olabilir. Hep karşıdaki kişiden duygularını söylemesini bekleyen biri olmuş olabilir. Denge kuramayan bir enerjisi olabilir aklınızdaki kişinin. Yani burada ilişkinin içerisinde yaşanılan durum her ne olursa olsun
buradaki dengesizlik ama şundan. Şimdi burada duyguları göstermemesi gerektiğine dair bir inancı var. Duygular arttığında ya da duygularını göstermesi gereken bir durum olduğunda bir taraftan duygularını göstermek isterken diğer taraftan da duygularını gösterirsen işte değerin bilinmez, işte senden uzaklaşır, bilmem ne olur gibi böyle saçma sapan inançlar oluyor ya maalesef. Böyle bir kodlaması olduğu için bu sefer kendi içinde de ciddi bir karışıklığın içerisine giriyor. Bu birçoğunuz için şöyle bir durum yaratıyor olabilir. Bir gün çok iyiyken ertesi gün hiç olmayacak bir sebepten dolayı size çok kötü davrandığı, sizi kötü hissettirecek şekilde hareketlerde ya da sözlerde bulunduğu bir durum ortaya çıkarıyor olabilir. Bazen karşınızdaki kişinin ya beni seviyor mu, sevmiyor mu ya da işte biz bir ilişkinin içinde miyiz, değil miyiz, ne yapmaya çalışıyor dediği, sizin de dengenizi ciddi şekilde bozan bir durum ortaya çıkarmış olarak görünüyor. Birçoğunuz için de harekete geçmesi gerektiği, konuşması gerektiği yerlerde çok fazla susup genel olarak ilişkideki dengeyi de bozmuş olabilir. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde Tılsım Kraliçesi, Nazar ve Yıldız Düşüklüğü, Aile ve Yuva kartı geldi. Buraya bir kart alacağım. Tılsım Kraliçesi güvenden bahseder bize. Güvenilir ilişkilerden, temeli sağlam ilişkilerden bahseder. Bazen içe dönüş durumlarımızdan bahseder. Ya burada çok net şunu söyleyebilirim. Genel olarak sizin aklınızdaki kişiye karşı güvenle ilgili çok net tavırlarınız olmuş olabilir. Siz net güven veren taraf olmuş olabilirsiniz ve karşınızdaki kişiden de güven beklemiş olabilirsiniz. Yani güvenilir davranmasını beklemiş olabilirsiniz ya da bazen şöyle de yansıyabilir. Çok şüpheci bir yapısı olabilir. Sizi bu tarz şeylerle ithamda bulunmuş size olabilir. Burada güvenle ilgili sizin net tavırlarınız olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada ama aklınızdaki kişinin kendi ailesiyle ilgili anne olabilir. İşte herhangi bir kadın figür diyebilirim açıkçası. Yani anne gibi. Yani anne, abla, ya birçoğumuz için ama birçoğu için anne diyebilirim aklınızdaki kişilerin. Burada oradan gelen bir durum var. Bazılarınıza yansıması şöyle olabilir. Tanışıyorsanız alttan alta çok da böyle pozitif davranmayan, negatif de işte böyle besleyen enerjiler de olabilir. Anladınız ne demek istediğimi. Bazıları için de anne bir şey yapmıyor bile olsa aklınızdaki kişinin annesiyle olan bağı ile ilgili yaşadığı sorunlar ya da çocukluğundan gelen durumlardan kaynaklı olabilir. Burada o enerji çok yok. Yıldız düşüklüğü, nazar kartıyla. Yani o güvenle ve aileyle ilgili bağın çok sağlam olmadığını söyleyebilirim. Ama aklınızdaki kişi bu süreçte duygularını ve zihnini böyle dengelemeye çalıştığı bir durumun içerisinde olacak. Ve enerjiyi aslında böyle devam ettirebilirse o alamadığı güveni sizin net tavrınızla ve o özlem duygusuyla diyebiliriz. Daha böyle stabil hale getirmeye çalışacak. Kupa Kralı daha çok böyle partnerin arzularını anlama süreçlerinden bahseder bize. Yani bazen böyle ne istediğini anlamayabilir ama çoğu zaman anlamıyordur ama artık böyle anlamak adına çabaladığı. Hani şey gibi düşünebilirsiniz. Yani biraz cinsiyetçi olacak ama bazen hani derler ya kadınlar böyle çok ince düşünür. Çok farklı bir şeye takılır. Erkekler ama anlamaz karşısındaki kadının neye takıldığını ya da ne istediğini anlamaz ya da sorunun ne olduğunu bile, sorun olduğunu bile anlamayabilir. Yani böyle durumlar olabiliyor ya. Böyle bir şey olabilir. Artık o durumdan çıkıp karşısındaki kişinin ne istediğini anlamaya başladığı bir durumun içerisinde olacak diyebiliriz. Güzel geldi. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi onun enerjileri bu şekilde. Sizin enerjilerinize bakalım bugün neler olabilir? İletişim, haberleşme, araştırma, sorgulama, sağlıkla ilgili konular dedi. Temizlenme ve arınma, kavuşma ve 5. boyut. Çok güzel geldi. Şimdi günün enerjisinde bir iletişime geçme isteği içerisinde olacak olabilirsiniz. Bir kavuşma isteğiniz, sevgiyi çok böyle yüksek hissettiğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz bugünün enerjisinde. Yani o sevgi enerjiniz yükselerek
O aramıyorsa ben arayayım, ben iletişime geçeyim dediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz bazılarınız. İletişim isteği içerisinde olacağınız, olabileceğiniz çok net ama burada daha çok şey durumu var. Araştırma. Sanki sosyal medyadan ne yapıyor? Ya da ortak arkadaşlar varsa o arkadaşlardan bilgi almak. İşte genel olarak böyle bir şeyleri anlamak, öğrenmek, bilgi almak, bilgi edinmek istediğiniz bir gün içerisinde olacaksınız. Bazıları için bu yani kavuşmak istiyor mu? Tekrar benimle olmak istiyor mu? Devam etmek istiyor mu? Gibi bir merak için olacak olabilir. Ama genel olarak barışma isteğinizin yüksek olduğu bir gün olacak diyebilirim. Gizem, yapışık, teslimiyet, doğurganlık, hayır kartı geldi ve uyanış kartı. Şimdi burada e, açıkçası merak ettiğiniz çok şey var. Bu ilişki içerisinde çok böyle kapalı kalmış şeyler olabilir. Biraz ketum enerjisi de olabilir aklınızdaki kişinin. Biraz önceki kartlarda geldiği gibi. Bu yüzden de bu merak içerisinde olabilirsiniz siz. Burada bir araştırma içerisine giriyorsunuz aslında. Ne yapıyor? İşte ne karıştırıyor diyeyim. Burada ne var? Dediğiniz bir durumun içerisindesiniz. Ama burada bakmanız gereken şeyin farklı bir taraf olduğunu anlayacağınız bir gün olacak diyebilirim. Bazıları için e, ya bazılarınızda şunu sorgulayacak olabilirsiniz. Ya bende bir işte yani bu kart büyü, entrika, gerilim der. Böyle bir enerjim var. İşte arkamdan bazı işler mi çevriliyor? E, Bazen hani hep diyelim ki ilişki hayatında sorun yaşıyorsunuzdur. Ya bana işte bir şey mi yapıldı? Gibi düşünceler olur ya. Bu enerjiyi çok büyütmek istemiyorum. O yüzden çok net aktarmıyorum. Dediğiniz bir gün olabilir. Bu noktada aslında bakmanız gereken yerin farklı bir yer olduğunu söylüyor kartlar size diyebilirim. Daha çok böyle sessizleşip odağınızı değiştirmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Teslimiyet kartıyla biraz bakış açınız şeye doğru dönecek gibi, pozitife doğru. Yani burada bir taraftan acaba ne oluyor ya, neden ben bunları yaşıyorum derken diğer taraftan da her şeyin iyi olacağına karşı bir güvenin olduğu, teslimiyete doğru geçtiğiniz bir süreçte olacaksınız. Bu çok güzel. Temizlenme ve arınma kartı da geldiği için burada duyacağınız bir şey de olabilir. Fark edeceğiniz bir durum da olabilir. Sizin daha çok böyle maneviyatınızın yükselmesine sebep olacak. Yani diyeceksiniz ki tamam, evet yaşıyoruz negatif bir şeyler ama bu her neyse sonu bana güzellik getirecek dediğiniz bir teslimiyete doğru gireceksiniz. Çok güzel geldi. Burada ama bunun sebebi de birazcık şimdi doğurganlıkta tohumlarınızı ekin, taze fikirler ve büyümeden bahseder bize. Bu noktada aslında gördüğünüz şey, duyduğunuz şey, fark ettiğiniz şey her neyse bu noktada sizin diğer bilgilerinizle birleşerek farklı bir enerjiyi ortaya çıkarabileceğinizi fark edeceksiniz. Cümleyi tam kuramamış olabilirim. Hemen toparlıyorum. Yani örneğin burada diyelim ki çekim yasası ile ilgili bilginiz var ya da böyle spiritüel olanlarla ilgili bilginiz var ya da bilinçaltı vesaire neyse hiç fark etmiyor. Burada kendinizle ilgili fark ettiğiniz bir şey. Diyelim ki bilinçaltınızdaki bir duyguyu fark ettiniz. İşte ne diyelim karşınızda harekete geçmeyen biri var. Burada işte harekete geçmesi gereken tarafın hep siz olduğunuza dair bir inanç olabilir. İşte ben eyleme geçmeliyim, ben varlığımı kabul ettirmeliyim gibi örnek veriyorum sadece. Çok değişik şeyler çıkabilir çünkü. Örneğin bunu fark ettiniz ve bunu değiştirebilmek adına çalışmalar yapacaksınız. Hayır, ben şu anki halimle sevgiye değerim, en güzel şeylere layığım ve ben ekstra kendimden vermek zorunda değilim. Ben her koşulda sevilirim örneğin. Bunu bilinçaltınızda kodlayacaksınız ya da bu olumlamayı örneğin yapacaksınız. Bununla beraber enerjilerin çok güzel bir şekilde değiştiğini fark edeceksiniz. Ve hayatınızda böyle soru işareti olan şeyler, hep negatif olarak gelen cevapların artık böyle buradaki o uyanışla beraber pozitife doğru döndüğü ve ilerleme, gerçekleşme, ilerlemeden bahseder. O ilerlemenin hayatınıza aktığını fark edeceksiniz. Bazılarınız için bu küçük bir uyanış olabilir bugünün enerjisinde ama çok ciddi şekilde küçücük bir aydınlanma bile çok büyük bir kapı açacak size diyebiliriz. Görmeniz gereken ne kendinizle ilgili bunu soralım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Kendinizle ilgili görmeniz gereken ne? Şu an neyi duymalısınız? 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen.
Bir seçen arkadaşlarım. Tılsım yedilisi ve mücadele mukavemet. Şimdi tılsım yedilisi verdiğiniz emeklerin karşılığını alamamaktan, çok yavaş ilerlemekten bahseder. Burada özellikle maddi konularda da olabilir bu, ki bu inanış varsa genel manada hem maddiyat hem maneviyat için geçerli olur. Burada şöyle bir şey var. Kazanmak için çok vermeliyim, çok mücadele etmeliyim. Ben çok mücadele edersem zaten alabileceğimin daha azını alıyorum. Çok mücadele vermeliyim o yüzden hak ettiğimi alabilmek adına. Yani burada ben işte 7 tane emek verip karşılığında bir almak için bile çok fazla çaba harcamalıyım dediğiniz bir bakış açınız olabilir. Ya da emeklerimin karşılığını alabilmek için çabalamalıyım, mücadele etmeliyim. Ya da ne kadar mücadele edersem edeyim emeklerimin karşılığını alamam gibi inanışlar olabilir. Bunlara dikkat edin lütfen. İkiz açan arkadaşlarım, yalan ve tılsım kralı. Şimdi tılsım kralı güvenden, güvenilir ilişkilerden bahseder aynı şekilde ve artık birçok şeyi halletme durumlarından bahseder. Maddi, manevi birçok şeyi halletmiş ve artık kendinden emin, güzel bir ilişki, güzel bir hayat yaşama durumlarından bahseder. Ancak bu noktada kendinizde söylediğiniz bazı yalanlar olabilir. Ya da yani iki durum söyleyelim. Birinci durum hissettirdiği, kendinizde bu konularla ilgili maske takıyor olabilirsiniz. Yani işte ben gerçekten işte güvenilir bir ilişki içerisinde olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum diyorsanız bilinçaltında örneğin yani buna da çok layık değilim gibi bir inanış olabilir. İkinci bir durum olarak aklınızdaki kişiyle ilgili. Aklınızdaki kişiyi burada işte o çok güvenilir diyor olabilirsiniz. Ama burada kendinize söylediğiniz bazı yalanlar olabilir. Ya da karşınızdaki kişiye çok güvenilmez diyorsunuzdur. Yani demek istediğim burada aslında görünen bir şeyi kendi kendinize inkar ettiğiniz, görmezden geldiğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Kendinize karşı özellikle güvenle ilgili taktığınız maskeleri çıkarmanız gerekiyor. Üçü seçen arkadaşlarım. Güç, yenilik ve tazelenme. Çok güçlü olduğunuzun farkındasınız. Ama bunun için ciddi şekilde böyle üzerinizdeki yükleri atmanız gerekiyor diyebilirim. Özellikle bu yük de öfke diyebiliriz. Öfke ve kızgınlıkla ilgili. Bu kendinize karşı da olabilir, çevrenizdeki insanlara karşı da olabilir. Özellikle üçü seçen arkadaşlarım, içinizdeki öfke ve kızgınlık her neyse, ne içinse, kim içinse, kimin için bunu besliyorsanız diyeyim. Bundan arınmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde gerçek gücünüze kavuştuğunuz bir sürecin içerisinde olacaksınız ve bu güç gerçekten size istediğiniz her şeyi getirecek. Lütfen buraya odaklanın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.